Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle tombiş, çok tatlı çantalar öreceğiz. El çantaları. Gerçekten çok şeker. Ben bunlara Barbie seri adını verdim. Renk renk ördüm. Mor, pembe, lila. Yapımı gerçekten çok basit. Sadece birkaç sayıya bakıyor arkadaşlar. Sayılara dikkat ederseniz oldukça güzel çantalarınız olacak. Dilerseniz şöyle hemen yapımına geçelim. Ben 6 numara tığ kullandım arkadaşlar. İplerim çok kalın değil. Ama kalın bir ipiniz de olsa 6-7 numara kullanın ki kalıp gibi bir çantanız olsun. Şimdi şöyle direkt zincir çekmeyle başlıyorum. Toplamda 9 tane zincir çekeceğim ve 8'li bir taban oluşturacağım. Bakın zincirimi çektim. 9 tane ve bir önceki zincirin içerisinden bakın. Her zaman şuradan batıyorduk. Bu sefer tam ortasından batmamız gerekiyor. Yani aslında alt kısma denk geliyor tığımız. Bakın şöyle tam ortasını, ipin geçtiği yerin alt kısmı. Şurası. Şuradan battım. Arkadan da bu görüntüyü elde etmemiz gerekiyor ki ortada boşluklar oluşmasın. Aynı noktaya ikinciyi batıyorum. Ve hemen yanındaki bakın üst boğum değil, şurası değil. Orta kısımları. Şu V görüntüsünün tam dip noktası. Şu kısımdan şöyle battım. Ve bir tane ters sık iğnemi batıyorum. Tığımı üstten geçiriyorum. Çekiyorum ve normal ipimi alıyorum. Tekrar boşluğa battım. Tersten tığımı geçirdim ve düz çektim, sık iğnemi ördüm. Toplam 8 tane sıra sonuna kadar örüyorum şimdi. Ters sık iğnelerimi. Bu arada normal sık iğne de yapabilirsiniz ama görüntü olarak bu şekilde daha güzel duruyor. Bu kısımlara batarak son kısma geliyorum. Son kısımda da yine artırmamızı yapacağız. Şöyle 7.'ye battım. Şimdi son kısımdayım. Bakın son kısım şurada. Yine V noktasının dip noktası. Battım. 3 tane ters sık iğnemi örüyorum. 1 aynı noktaya. İkinci sık iğnemi batıyorum ve 3. Arkadaşlar bu şekilde dönüşü sağlamış olduk. Ve döndüğümüzde bakın görünüyor zaten şu çizgilerden. Şuralardan ipimizi arkada devam ettirerek örmeye devam ediyoruz. Bakın çizginin hemen içerisinden şöyle görünen çizgiler. İçinden battım. Tığımı üstten ipimin üstünden geçirdim ve direkt sık iğne. Gördüğünüz gibi üstten geçiriyorum tığımı ve sık iğne. Bakın son kısma geldim. Son kısma ilk kısımda 2 tane batmıştım. Son kısma bir tane sık iğnemi batıyorum ve birleştirmemi yapacağım. Gördüğünüz gibi ortada hiç boşluk oluşmadı. Karşı noktanın içinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen dip noktaya yine çift sık iğnemi batıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğnemi battım. Hemen yanına geliyorum. Yanına da çift batıyorum. Sonra tek sık iğne yaparak devam ediyorum diğer köşeye kadar. Bakın ikinci sık iğnemi battım. Uzatıyorum. 3 sık iğne. Battım, çektim. Dördüncü. 5 6. 6 tane sık iğneden sonra şu tepe noktalarına çift batacağız. Bakın aynı noktaya 2 tane sık iğne. İkinci çiftimi batıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğneler batıyoruz. Son çiftim burası. Şimdi diğer köşeye kadar 6 tane normal düz sık iğne yapmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneden sonra çiftimi batıyorum. Bakın bu noktaya
Aynı noktaya 2 tane sık iğne öreceğiz. Burada 6 tane sık iğne, diğer çiftten diğer çifte kadar 6 sık iğne. Burada da 6 sık iğneden sonra çiftimi batıyorum buraya. Evet, çiftimi battım. Şimdi şu ortada görünen kısmı batmıyoruz arkadaşlar. Orası bizim birleştirme yerimiz. Karşı noktanın boğumundan, bakın şuradan kaydırmamı yapıyorum. Ve bir sonraki sıraya zincir çekerek geçiyorum. Hemen dip noktadan yine çiftimi batarak başlayacağım. Bakın şurası. Çift yapıyoruz. Bu sefer bir çift bir tek şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi çiftimi battım. Hemen yanına tek sık iğnemi batıyorum. Hemen yanına bir tane daha çift batıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğnemi battım. Sonra devam ediyorum. Bu sefer de bu arada 7 tane sık iğne olması gerekiyor. 7 tane sık iğnemi battıktan sonra çift tek çift tek çift şeklinde 3 tane çift olacak şekilde diğer köşemi oluşturacağım. Evet, çiftime geldim. Buraya yine çift batıyorum. Hemen yanına tek battım. İkinci çiftimi battım. Hemen yanına tek battım. Ve son çiftimi batıyorum. Ve diğer karşı tarafa kadar 7 tane sık iğne sayarak ilerliyorum. Yani bu arada da 7 tane sık iğne olacak. Diğer çifte kadar. Şimdi 7 sık iğnemi örüyorum. Üçüncüyü ördüm. Bakın 7 sık iğnem bitti. Hemen buraya çiftimi batıyorum. Ve son bir tekim kalmış oldu. Bakın zaten çiftle başlamıştım. Şimdi tekle bitiriyorum. Ve bu köşeyi de 3 tane arttırmamızı yapmış oluyoruz. Bir sonraki sıraya geçtim şimdi. Şimdi tekrardan çiftle başlıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne. Hemen yanına tek. Bu sefer 2 tek. 2 tekimi battım. Bir sonrakine çiftimi battım. Ve bu köşeyi oluşturdum. Şimdi buradan diğer kısma kadar bu sefer 8 tane sık iğne. Sekiz sık iğnemi ördüm. Yine çiftimi battım. Araya 2 sık iğne. İkinci çiftimi batıyorum. 2 sık iğne tek örüyorum. Ve son çiftimi buraya batıyorum. Arkadaşlar şimdi buradan tek sık iğneler yaparak 8 taneyi tamamladıktan sonra bir arttırma yapıp 2 tek yapıp bitireceğim. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum bu kısımda da. Karşılıklı aynı sayılarda örüyoruz. Bakın 8 sık iğnem bitti. Şimdi burada 2 tek batmam gerek. Buraya çift batmam gerek. Çiftimi batıyorum. Hemen yanına 2 tane sık iğnelerimi batarak bu köşeyi de tamamlıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bu sırada tekle başlayacağız bu sefer. Son artırmamız. Bakın buraya tek sık iğnemi batıyorum. 3 tane yan yana tek sık iğneler battık. Hemen yanına çiftimi batıyorum. Tekrar 3 tane sık iğnemi batıyorum. Şimdi aynı noktaya 2 tane sık iğne batıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şurada son noktada çift gelmesi gerekiyor. Buradan yine sayacağız sık iğneleri. Bu sefer de 9 tane sık iğne öreceğiz buraya kadar. Buradan sonra çift, 3 tek, çift, 3 tek, çift, 3 tek şeklinde ilerleyecek. Yine bu arada da 9 tane sık iğne olacak. Son kısma gelelim şimdi. Arkadaşlar son kısma geldim. Arada bakın şu arayla
Şuradan 9 sık iğnemi ördüm. Yine aynı şekilde burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynı şekilde burada da 9 sık iğnem var. Şimdi tekle başlamıştık. Bakın 3 tekle başlamıştım. O yüzden çiftle bitmem gerekiyordu. Bu kısma çiftimi batıyorum. Aralarda 9 sık iğnelerim oluşmuş oldu. Bunu bu şekilde sayarak ilerlersek gayet düzgün olacaktır. Şimdi kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve artık artırma yapmıyoruz. Bu sırada her yere dip noktaya bu kısımlara batarak devam ederek her noktaya tek sık iğne örerek uzatacağız çantamızı. Arkadaşlar bakın şöyle çantamı sayayım. Çiftten sonra şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örmüşüm. Sonra kesme yapıp bir düz örüp devam etmişim. Toplamda tabandan buraya kadar da 12 sıra var bu arada. Yani çantamız 13-14 sıradan oluşuyor. Şimdi buradan itibaren hiç arttırma yapmadan 7 sıra sık iğnelerimi öreceğim. Daha sonra kesme işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar 7 sıra tek halinde ördüm. Şimdi yine dip noktadan batıyorum. 3 tane sık iğnemi yan yana örüyorum. 1, 2 ve 3. sık iğnemi ördüm. Hemen yanından kesme işlemi yapıyorum. Bir tane battım. İpimi çektim. Ve ipimi almadan diğer yanındaki boşluğa batıyorum. Onu da uzatıyorum. Ve tığımda 3 tane boğum oluşmuş oldu. Bu üçün içerisinden aynı anda ipimi kaydırıyorum. Bu şekilde. Şimdi biz burada bir tane kesme yaptık. Hemen yanından 3 tane daha sık iğne öreceğim. Hani tabanda 3 sık iğne yapıp bir kesme ile bitirmiştik ya arkadaşlar. O yüzden 3 sık iğne yapıyoruz. Bir kez yapıyoruz. Eğer 4 sık iğne bir çiftle bitirseydik tabanımızı aynı şekilde 4 tek bir kez yapacaktık. Şimdi kesmemizi bu şekilde oluşturduk. Arada yine 9 tane sık iğne olacak. Bakın ikinciyi battım. 3. Şimdi böyle 9 tane sık iğne örüyorum. Evet. Bu şekilde 9 tane yaptıktan sonra yine kesme işlemimi yapıyorum. Battım. Hemen yana bir tane daha battım. Üçünün içerisinden aynı anda geçirdim. Arada 3 tane sık iğne örüyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ördüm. Yanına hemen kesme işlemimi yapıyorum. İkinci kesme işlemimi yaptım. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum araya. Burada ipim bitti arkadaşlar. İp geçişini de şöyle göstermiş olayım. Bakın aldım. Hiç bağlamıyorum. Direkt iplerimi arkada yürütüyorum. Bakın 3 tane tekimi battım. Çiftimi kesmemi yapacağım. Burada ipimi aldım. Hemen yanından battım. Üçünün içerisinden geçirdim. Son kesmemi de yaptım. Her iki kenarda 3'er tane kesme yapıyoruz. Sonra 9 tane sık iğne sayıyoruz. Ve son kısımda da bir kesme işlemimiz daha var. Bir kesme işlemi daha yaptıktan sonra bitiriyoruz. Eksiltme kısmımız burada bitiyor yani. Şimdi 9 tane örüyorum sık iğnemi. Evet, burada 2 tane boşluğum kaldı. Bu ikisini de böyle yan yana batarak kestim. Şimdi birleştirmemizi yapıyoruz. Ve bir sıra daha
her yere tek batarak arttırma eksiltme yapmadan her noktaya tek sık iğneler batarak ilerliyoruz arkadaşlar. Dibinden battım. Sıra sonuna kadar herhangi bir işlem yapmadan düz devam ediyorum. Şimdi burada ipimi kestim ve direkt çektim. İpimi karşı noktaya geçiriyorum. Ve tekrar aldığım noktadan içeriye alıyorum. Bu şekilde ipimi burada bıraktım. Şimdi ayarlama yapacağız. Bakın tabanımız şöyle baktığınızda yamuk görünebilir. Ama oval tabanlarda hep bu şekilde olur zaten. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Bir püf nokta olarak size şunu verebileceğim arkadaşlar. Bitiş noktamızın bir önceki kısmından belirtecinizi takın. Şuradan bakın bitiş kısmımın bir önceki kısmı. Buradan belirtecimi takacağım ve 10 tane sayacağım. Tekrar 10. kısma belirtecimi koyacağım. Evet, burası uygun. Şöyle takıyorum belirteçlerimi. Karşıda yine aynı şekilde belirteceğiz. Bakın bu arada 8 tane yapmışım. 8 tane arada boşluk olacak şekilde ayarlıyorum. Bakın 8 tane sayıyorum boğumlarımı. Hemen yanına ilmeğimi batıyorum. Ve bu ilmekten de 10 sıra sayıp 10.'ya diğer ilmeğimi takıyorum. Bakın 10. kısma bu ilmeğimi taktım. Karşılıklı olarak kulplarımızı buralardan öreceğiz. Yani bu sayıları mutlaka aynı şekilde yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Yoksa daha fazla zorlanabilirsiniz. Kalın gelebilir, eliniz sığmıyor diye düşünebilirsiniz ama kesinlikle öyle olmuyor. Bu sayılarda yapın ki çantamız muntazam olsun. Şimdi hemen şuradan ipimi geçirdim. 2 tane zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum tığımı ve burada kesme yapacağım. Bakın bu kısmı atlıyorum. Hemen şuradan tığımı batıyorum. Kesme işlemimi yapıyorum. Üçünün içerisinden geçirdim. Hemen yanından sık iğnemi devam edeceğim. Bu ipleri de arkada devam ettirmem gerek. Şimdi birinci sık iğnemi battım. Burada 6 tane sık iğne batıyoruz. 3 sık iğne. 4. 5. ve 6.'yı da batacağım. Şöyle ilmeğimi bir önde yapmışım. Yanlış koymuşum bakın. Evet, bunu çıkarıyorum. 6. sık iğnemi battıktan sonra son kesme işlemimi de yapıyorum. Yani başta ve sonda kesme işlemi yapıyoruz. Ve sonra kulpumuzu burada birleştiriyoruz. Bakın karşı noktanın ilk boğumundan şuradan tığımı geçiriyorum ve direkt kaydırmamı yapıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum, üste geçiyorum. Yine kaydırma yaptığım noktanın bakın şuradan içinden geçirdim. Sık iğnemi battım. Toplamda 8 sık iğneler olacak şekilde kulplarımızı oluşturuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 8 sık iğne batıyorum. Ve çanta kulpumu yavaş yavaş oluşturuyorum. Arkadaşlar bir kısımda 3 sıra ördüm. Bir kısımda ise 15 sıra ördüm. Toplamda kulpumuz 18 sıra olması gerekiyor. O yüzden burayı kısa yapıyoruz. Karşı tarafı uzun kulp örüyoruz. Yani çantamızın birleşmesini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi diğer kenarına geçtim. Yine aynı şekilde tığımı geçirdim. Bir zincir, 2 zincir. Bakın zincir çektiğim noktaya battım. Çektim tığımı, hemen yanına battım, çektim ve üçünü aynı anda çekiyorum. Bu kesme işlemi. Hemen yanına sık iğnemi örüyorum. Toplamda 6 tane sık iğne sayıyorum şimdi. Evet, 3 4 5 ve 6. Son kesme işlemimi son 2 boğumla yapıyorum. Ve karşı noktanın hemen şöyle ilk boğumundan bakın şuradan görünüyor zaten. Direkt kaydırıyorum
sıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi burada hemen dip noktadan sık iğnelerimizi örerek uzatacağız. 8 tane sık iğneler sayıyorum her boşlukta. Yani her sırada 8 tane sık iğneler sayarak bu şekilde dönüyorum. Dediğim gibi bu kısımda da toplamda 15 sıra ördüm. Daha sonra birleştirmeme geçtim. Ben şimdi hızlıca 15 sıra örerek kulpumu uzatıyorum arkadaşlar. Evet, son birleştirmemi de yapıyorum. Bakın kaydırdım. Şöyle bir sıra daha örüyorum. Sonuncu sıram. Toplamda 8 tane sık iğne örüyoruz. Evet, ördüm. Birleştirmemi yapıp ipimi direkt çekip kesiyorum. Bakın. Şimdi burada ipimizi çekeceğiz. Biraz uzun bırakacağız ve keseceğiz. İpimizi buradan çekelim. Ve iç kısmı alalım. Arkadaşlar şimdi burada şöyle birleştirme noktalarını bakın şu kısımları denk getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde denk getirirseniz kulpumuz düz olacaktır. Yani bitiş noktalarından dikmeye başlıyoruz. Bu arada tığla dikiyorum. Yani tığla birleştirme yapıyorum. Şöyle tığımı alt kısmın iç kısmından geçirdim ve ipimi çektim. Şimdi üst kısımdayım. Kulpun üst kısmındayım. Üst kısımda da dıştan yani tığımı dıştan geçiriyorum ve ipimi öyle alıyorum. Şimdi ipimi aldıktan sonra kulpun alt kısmında içten tığımı geçiriyorum ve ipimi öyle çekiyorum. İpimi çektim. Şimdi üst kısma geçireceğim. Üst kısma geçirmek için tığımı dıştan geçiriyorum. İpimi buradan alıyorum ve uzatıyorum. Çok hızlı ördüğüm için burada yavaşlattım. Şimdi bakın ipimi alıyorum. Alt kısımda tığımı içten geçiriyorum. Ve buradan çekiyorum. Çektikten sonra üst kısımdan dıştan tığımı geçirerek dikiyorum hızlıca. Şimdi arkadaşlar son kısma geldik. Son kısımda artık içten tığımı batıramadığım için dıştan batırıyorum. Bir iki sıra bu şekilde örerek devam edeceğiz. Sorun olmayacaktır. Şu ipimi de içeriye kaybediyorum. Kesmiyorum kesinlikle. İçeriye koyuyorum. Şimdi yine üst kısımdayım. Dıştan tığımı geçirdim. İpimi aldım. Alt kısımda dıştan yine tığımı geçirdim. İpimi aldım. Yine üst kısımdan geçirdim tığımı. İpimi aldım. Evet, şimdi burada herhangi bir yerde şöyle yakın kısımda düğüm atıyorum. Tığımı alıyorum. Bir tane içerisinden ipimi geçiriyorum ve bu şekilde bırakıyorum. İpimi biraz uzunca bırakıp içeriye alacağım. Şöyle biraz fazlaca içeriye alırsak sökülme olmayacaktır. Şu iç kısımlara doğru ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi uzatabildiğim kadar aldım ve kestim. Gördüğünüz gibi çok tontiş bir çanta oldu. Bir saatte örebileceğiniz bir model bu arada. Bir de şöyle bir fark göstereceğim. Bakın ilk çantamda ben iğneyle dikme yaptım. Ama hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bu şekilde tığla yaptığımda daha güzel durdu. O yüzden sizlere bu şekilde gösterdim. Gördüğünüz gibi çok şekerler. Hemen ör tak çantalar elinizde tutup bu şekilde kombinlerinizi uydurabileceğiniz modeller. Umarım beğenmişsinizdir.
Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.